Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Bugünkü videomuzun konusu arılara kış bakımının faydası ve faydaları olacak. Havalar 13 dereceyi gördüğünde yıllardır yaptığım bir uygulama. Gelip arılarımı açarım. Ne eksiklerini görürüm. Bunu da herkese tavsiye ederim. Kışın arı açılmaz diye bir olay yok. Sadece hava sıcaklıkları 13 dereceyi gördü mü, rüzgar da yoksa bu iş olur. Evet, şimdi kovanımızı iyice bir kontrol edelim. Elimizden geldiği kadar seri, hızlı bir şekilde. İlk çerçevemizi aldık. Az bir nüfus var. Zaten bu arının üstünden bakılınca nüfus kaybına uğradığı bariz bir şekilde görülmekte. Bu nüfus kaybına uğramasının sebebi bu çerçevede biraz daha fazla yavru var. Sebebi Kasım'da burası çamlık bölgesi. Kurak olunca polen de olmadı. Arı gence bindirememiş. Yani kışlık arı çıkaramamış. Çıkardığı hatta bunlar yaşlı arı ölmüş ve bu kalmış. Şu an ben bugün bu fırsatı buldum. Bu arıyı bahara rahat bir şekilde çıkması için biraz sıkıştırmam gerek. Tabii ki sıkıştıracağım. Bugün hava sıcaklığı 13 derecenin üzerinde olduğu için uçuş da var. Yani bu arıyı ne taraftan baksak 3 çerçeveye yakın nüfusu var. Bu arıyı 3 çerçeve yapıp bırakacağım. Bu arıyı bu şekilde bıraksak baharı görmez mi? Görür. Zaten yaşlı ölecek olan kart arı ölmüş ama bu arıyı sıkıştırmamızın asıl sebebi arıların şu an üşümesi değil. Bu arı 10 gün sonra yavruya geçince dağınık olursa attığı yavruyu belki ısıtamaz ve yavru çürüklüğüne sebep olur. Oysa ben bu arıyı 3 çerçeveye sıkıştırırsam yavru atmaya başlayınca arı yavruyu daha güzel bakacaktır. Arı zaten yavru yokken üşüyecek diye bir şey yoktur. Arı üşümez de arının yavrusu üşür. Onun için ben buna önlem olarak bunu 3 çerçeve sıkıştırdım. Yanımda katım olmadığı için şu yandaki çerçeveyi katıma alıp onu da silkip onu da içinde kovanın bırakmayacağım. O da alınacak. Önce katıma alayım ama ilk önce soğuk olduğu için kapımızı güzelce örtelim ve diğer kovanımıza geçelim. Evet, şimdi de bu kolonimize hızlı bir şekilde göz atalım. Ne gerek değilse bu zamanda arı bakmanın bir faydası arıyı sıkıştırmaksa diğeri de stok kontrolü yapmak. İlk çerçevemizi aldık. Bal durumu fena değil. Kapağlı ve açık balı var. Nüfusu da iyi. İki tarafında straforu var. Kapakta yok. Yavru başlayınca kapağa da bir strafor takarım. Bunun durumu da gayet iyi. İki taraftan nüfusu da iyi. Bu arada arı balı boşaltmış ön gözlerden ve yavru için temizlemiş. Yakında yavruya geçecek bu arılar. Bu arının nüfuz durumu da bu 3 çerçevede iyiydi. Şu son çerçeveyi de bir görelim. Evet. Balı güzel. Kapak bal diyebiliriz. Bu arı aslında 3 çerçeve de bırakılabilir. Ama nüfusu bana göre yeterli olduğu için daha fazla bu arıyı sıkıştırmayacağım. Bunu kapatıp kendi haline bırakacağım.
yakında yavruya başlayınca zannedersem baharı hızlı bir şekilde gelişecek ve 4 çerçeveyi dolduracak. Çünkü gerçekten sağlıklı ve canlı bir arı. Varroa mücadelesi de yapılmıştı. Şimdi diğer kolonimize geçelim. Evet, bu arıyı da 4 çerçeve dışa yatırmışık, hazırlamışık. Bakalım ne durumda. Buna da hemen müdahalemizi yapalım. İlk çerçevemizde bal var, biraz da arı var. Evet, bu çerçevemizde arı nüfusu daha iyi, balı da evet, açık balı da var, biraz kapağısı da var. Evet, arı sol tarafa daha çok toplanmış. Nüfusta pek kötü saydığımız derken evet, ilk günlük yumurtayı da gördüm küçük arılarda. Bu arı günlük yumurtaya geçmiş. Fazla üşütmeden hemen yerine bırakalım. Yandaki çerçevemiz bal durumu nedir? Evet, bal durumu gayet güzel. Açığı var, kapağısı var. Nüfus da iyi. Hatta straforun kenarında da var. Şimdi bu arımızı ne yapabiliriz? Şu çerçeveyi çekip, zaten arka kısmı boşalmış. Önde balı her ne kadar olsa da bunu da alıp bu arımı da hızlı bir şekilde sıkıştırmalıyım. Bunda yavru faaliyeti başlamış. Kapağın altına da bir tane strafor attım mı baharı rahat bir şekilde görür diye düşünüyorum. Şimdilik bese gerek yok ama ilk yavru söküldüğünde, sökülmeye başladığında artık üzerine bir şeyler, bir şekilde bir besleme yapmak gerekecek. Evet, şimdi bu kolonimize de bakalım. Sıkıştırmak lazımsa sıkıştıracağız artık. Arıları sıkıştırmanın başka bir önemi de şu, balı var da arılarım işte açamamış, aç kalmış gibisinden. Eğer arılarınızın çerçevelerinde açık balı kalmamışsa, böyle kış bakımında nüfusu da azalmışsa sıkıştırmak gerçekten işe yarar. Çünkü arı o balın üzerine toparlandıkça soğuk havalarda ısıtır ve yavaş yavaş açar. Zaten tükettiği yere de zamanı gelince yavaş yavaş yavrusunu basar. Şimdi bu arımızın, evet, bu arı da 2, 4, 6 çerçevede girmiş ama bu arada da nüfus kaybı yaşamış bu arı. Malum sebep, Kasım'da, sonbaharda kışlık yavru çıkaramamış fazla. Şu çerçevelerde görünenler zaten Kasım arıları. Yazdan kalanlar ölmüş gitmiş. Artık bu çerçevede kalan arılar uzun yaşayacakları için bal stoku da var. Açık ve kapalı. Şimdi bu arıyı bir sıkıştırma yapınca kesinlikle rahat bir şekilde bu arı baharı görecek. Böyle de görebilir. Ama daha önce de belirttiğim gibi yavruya geçince yavru üşür, yavru çürüğü falan filan bir sürü hastalıklara da sebep olur. O yüzden sıkıştırmamızı yapacağız. Bunu size de tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle kışın iyi bir hava bulduğunuzda arılarınıza gidip müdahale etmeniz bence çok yerinde ve çok iyi bir olay. Şu kenardaki çerçeveyi aldım. Bu arada yaklaşık 3 çerçeve nüfus var. Ama bu gördüğümüz 4 çerçevede de açık balı var. Açık ve kapalı. O yüzden bu arıyı çok sıkıştırmayacağım.
4 çerçeve bırakacağım. Ve varı sağlıklı bir arı. Varının da çok çabuk gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü sağlıklı ve vara mücadelesi yapılmış. Pırıl pırıl bir arı. Nüfusu her ne kadar az görülse de bu çok büyük bir problem değil. Evelallah bahara rahat rahat çıkacaktır bu arı. Bu videoda 4 tane arı baktık. Bunların ikisi 4 çerçeveli kışa soktuklarımdı ve ikisi 6 çerçeveli kışa soktuklarımdı. Bazıları nüfus kaybı yaşamış, bunları sıkıştırdık. Şimdi sıradaki video 2 katlı kışa soktuğum arılar olacak. Bu videoyu paylaşacağım. Kanalımı izlediğiniz için, videolarımı beğendiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.